Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava merdane kullanmadan elimizle kolayca açabileceğiniz katmer poğaça tarifi videosu hazırladım. Bu güzel tarifimizin buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce hamurumuz için yoğurma kasesine 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Bir paket kuru mayamı da ekliyorum. Mayamın aktif olması için biraz karıştırıyorum ve sonrasında sıvı yağımı da ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullanıyorum. Sonrasında da yağlama işlemi yapacağımız için bu aşamada çok fazla yağ eklemenize gerek yok. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine yavaş yavaş unumu ekliyorum. Kıvamlı poğaça hamuru elde etmek için de mutlaka unumuzu yavaş yavaş kontrollü şekilde ekleyelim. Toplamda poğaça hamurum için 8,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için sizler hamurunuzun bu kıvamda olana kadar un eklemesi yapmanız yeterli. Poğaça hamurumu toparlamak için poğaçaya kullanmış olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağımı da ekliyorum. Hafif elime yapışan hamurumu daha güzel toparlanmasını sağladı. Evet, bu yumuşaklıkta hamur elde edene kadar un ekleyerek toparlanmasını sağlayalım. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 50 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum 50 dakikada çok güzel mayalandı. Sonrasında da bekletme aşamaları olacağı için ben 50 dakika kadar mayalandırdım. Tabii ki bulunduğu ortamın sıcaklığına göre bazen bu süre değişebilir. Sizler hamurunuzun kıvamına göre mayalandırmaya özen gösterin. Hamurumu ilk önce gelişigüzel bezelere ayırıyorum. Sonrasında 20 beze olacak şekilde bezelere ayırıyorum. 20 adet bezemi güzelce yuvarlayıp tezgahıma aldım. Büyük servis tabağımı çok az fırça yardımıyla yağlıyorum. Çok bol yağlamanıza gerek yok. Yağlamış olduğum servis tabağımın üzerine bezelerimi alıyorum. Bezelerimin üzerinde fırça yardımıyla yağlıyorum. Çok fazla yağlama işlemi yapmıyorum. Toplamda bu işlem için 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ yeterli geldi. Bezelerimin üzerini yağladıktan sonra üzerini buzdolap poşetiyle kapatıyorum. Her yerini güzelce kapatmaya özen gösterelim. 20 dakika kadar bezelerimi dinlendirdim. Üzerine buzdolap poşetini kaldırıyorum ve gördüğünüz gibi üzerine tereyağı parçaları koyacağım. Çok fazla tereyağı eklemiyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar eklemem yeterli oluyor tereyağı. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Bütün bezelerimin üzerine tereyağını ekledikten sonra bir tane bezemi tezgahıma alıyorum ve tereyağımı güzelce bezemi yedirerek ufak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezeleri dinlendirme aşaması da yaptığımız için çok kolaylıkla açma işlemini yapabiliyorsunuz. 4 tane bezemi bu şekilde açacağım ve üst üste koyacağım. İlk bezemi açıyorum. İkinci bezemi de yine aynı şekilde açacağım. Kenarda açmış olduğum bezemin üzerine koyacağım. Tereyağını her yerine güzelce işlemesini sağlayalım. İkinci bezemi de açtım ve kenarda bekleyen bezemin üzerine koydum. Üçüncü bezemi de yine aynı şekilde tereyağını yedirerek açıyoruz. Üçüncü bezemi de yerleştiriyorum. Dördüncü bezemi de yine tekrardan hızlıca şekilde sizlere göstermek istiyorum. Çok fazla sıkmadan. Dördüncü bezemi de yerleştiriyorum ve bu hamurumu kenara alıyorum. Yine aynı şekilde geri kalan bezelerimi de açarak 4 tane üst üste koydum. Yani 5 tane bu şekilde hamur elde ettik. Hafiften üzerine yine bu aşamada bastırıyorum. Dörderli açıp birleştirmiş olduğum hamurlarımı da büyük servis tabağımın üzerine alıyorum. Aralarında yağ olduğu için de birbirlerine bu aşamada hiç yapışmıyor. Hamurlarımın üzerine buzdolap poşetiyle kapatıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kenarda dinlenmeye alıyorum. Yazın sıcak havada bu dinlendirme aşamasını buzdolapta da dinlendirebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumun bir tanesini tezgahıma alıyorum. Elimle bastırarak büyütüyorum. Hamurum da güzel dinlendiği için çok kolaylıkla açılıyor. Hiç bizi zorlayıp yorulmadan kare olacak şekilde açıyorum ve kenarını içe katlıyorum. Diğer kenarını da üste gelecek şekilde katlıyorum ve tekrardan bastırıyorum.
Diğer bezelerimi de aynı şekilde açarken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hamurumuzu çok ince yufka gibi açmamıza hiç gerek yok. Bu incelikte olması yeterli. Hamurumuz da dinlendiği için bu işlemleri kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bütün hamurlarımı güzelce açıp katladıktan sonra tekrardan katlamış olduğum hamurun biraz elimle bastırıyorum ve kesme aparatımla 4 parçaya bölüyorum. Ben biraz poğaçalarımı büyükçe tuttum. Eğer sizler daha ufak yapacaksanız 5 tane de yapabilirsiniz bir hamurdan poğaça. İçine kahvaltılık süzme peyniri ekledim. Sizler tabii ki dilediğiniz iç malzemelerle de yapabilirsiniz. Kahvaltılık peyniri ekledikten sonra elimle kenarlarını bu şekilde kapatıyorum ve avucumla yuvarlayarak yuvarlak poğaça şeklini veriyorum. Geri kalan hamurlarımızı da yine aynı işlemi yaparak bütün poğaça şeklimi verdim. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Üzerine buzdolap poşeti kapatarak yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası yapacağım. Sizlerin zamanınız varsa yarım saatte tepsi mayası yapabilirsiniz. 2 adet yumurta sarımın içine yarım çay kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Yaklaşık 4-5 damla pekmez yeterli oluyor. Çok fazla da pekmez eklemeyin. Poğaçalarınız üzerinde yanık gibi lekeler oluşmaması için. Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını bol olacak şekilde sürelim. Poğaçalarımın üzerinde bu şekilde bıçak yardımıyla artı işareti veriyorum. Biraz bastırıyorum ki üzerinde çiziklerin daha güzel belirgin olması için. Sizler dilerseniz daha farklı şekillerde de şekil verebilirsiniz. Yumurta sarısını sürüp üzerinde şeklini vermiş olduğum poğaçalarımı öncesinde ısıtmış olduğum 5 dakikalık 180 derece alt üst fanlı ayarda orta tarafın bir altında pişireceğim. Poğaçalarımın üzerinin çabuk kızarmaması için. Sizler tabii ki kendi fırınınızın hangi ayarında güzel pişiriyorsa poğaçalarınızı o ayarda pişirmeye özen gösterin. Yaklaşık benim poğaçalarım fırınımda 45 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Bu aşamada dilerseniz üzerine temiz mutfak bezi örterek yaklaşık 10 dakika kadar bekletirseniz poğaçalarınız daha yumuşacık olur. Biraz uğraştırıcı gibi görünse de gerçekten bu lezzete değiyor. Hemen sizlere yakından da poğaçamın dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Üzeri pul pul dökülen, içi de yumuşacık, çok lezzetli poğaçalar oluyor. Sizlere gönül rahatlığıyla bu poğaçayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İlk sıcaklığıyla hemen sizlere poğaçamı yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ertesi güne de yumuşacık kalan bir poğaça. Sizlere bu poğaçayı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.